Arkadaşlar hepinize merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Az sonra burada ortalık karışacak. Niye böyle diyorum? Çünkü Sabiha Gökçen Havalimanı'nın apronundayız şu anda. Ve de her 2 yılda bir yapılması zorunlu olan bir tatbikat var. Ve de o tatbikatı izleyeceğiz şimdi. Şimdi burada bir uçak kazası sonrası yangın simüle edilecek. Daha sonrasında yangın söndürülecek. ARFF ekipleri yangına müdahale ettikten hemen sonra yaralılara müdahale edilecek ve de yaralılar buradan helikopterle hastaneye gidecek arkadaşlar. Şimdi ben size bu olayları gösterirken çok fazla konuşmayacağım. Anons ettiler, yangın başlamak üzere. Hemen oraya doğru gidiyoruz. Bakalım itfaiye ekipleri yangını nasıl söndürecek. Evet, şimdi bir uçak kazası sonrasında meydana gelebilecek büyük bir yangını simüle etmek üzere bir çukurda ateş yandı. Evet, şimdi uçak kazasının hemen ardından bir yangın çıktı ve de ARFF ekipleri gelerek olaya hızlı bir şekilde müdahale ettiler. Ediyorlar, hala devam ediyorlar. Gördüğünüz gibi itfaiye ekipleri yaralıları kurtarmak üzere olay yerine intikal ediyorlar. Ve daha sonrasında da yaralılar buradan kurtarılarak sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye doğru sevk edilecek. Gelelim bu tatbikatın neden yapıldığına. Bu tatbikat, uluslararası sivil havacılık kurallarına uygun olarak 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. Bugün de 34 farklı kamu ve özel kurumun katılımıyla geniş bir işbirliği sağlandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nın meydan otoritesi olan HH koordinasyonunda düzenlenen tatbikatta kazaya müdahale, yangın söndürme, medikal yardım ve kurtarma ekiplerinin işbirliği gibi kritik senaryolar test edildi. Bu tatbikatın amacı sadece ekiplerin görevlerini sahada icra etmesini sağlamak değil, aynı zamanda kriz anında koordinasyon süreçlerinin ve iletişim akışının ne kadar etkili işlediğini görebilmek. Çünkü siz ne kadar plan yaparsanız yapın, bu tatbikatlarla işleyişi sahada prova etmezseniz aksilik olabilecek noktaları göremezsiniz. Ve eğer bu noktaları bu provalarda, tatbikatlarda göremezseniz, başınıza gelecek gerçek bir senaryoda bunu fark edersiniz ama o zaman da çok geç olur. Bugün burada biz farkında olmasak da yetkililer de bizlerle beraber bu tatbikatı izlediği için geliştirilebilecek noktaları tespit etmiş ve mutlaka not almışlardır. Sadece apronda değil, terminal içinde de kazazede yakınlarının nasıl yönlendirileceği, onlara bilgi akışının nasıl sağlanacağı ve psikolojik destek süreçleri de bu tatbikatın önemli bir parçası. Çünkü Allah korusun bir kaza yaşandığı zaman kazazede yakınlarıyla da aynı hassasiyetle ilgilenilmesi gerekiyor. Ve eğer önceden hazır olmazsanız zaten acılı ve kızgın olan insanların daha derin psikolojik travmalar yaşamalarına sebep olabilirsiniz. Ayrıca havalimanı operasyonlarının kesintiye uğramadan sürdürülebilmesi için alarm sistemleri, araç ve ekipman kullanımı, prosedürlerin uygulanabilirliği ve personelin eğitim seviyeleri titizlikle değerlendirildi. Durumu çok ağır olanlar da helikopterle sevk edilecek arkadaşlar. Şimdi onlara bakıyoruz. Bu tür tatbikatlar havacılık güvenliğini en üst düzeyde tutmanın yanı sıra olası bir kriz durumunda en hızlı ve etkili müdahaleyi sağlayacak altyapıyı oluşturmak için hayati önem taşıyor. Gelin şimdi bu tatbikatın detaylarını izlemeye devam edelim. Sabiha Gökçen Havalimanı 2024 yılı geniş katılımlı acil durum tatbikatını hep beraber icra ettik. HH otoritesine ait olan acil durum ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel iştiraklerin katılımıyla
tatbikatımızı sonlandırdık. Bu tatbikatın amacı HH acil durum ekiplerinin araç malzeme tesisat kapasitelerini görmek, koordinasyon ve iletişim faaliyetlerinin sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Bugün tatbikatımızda senaryo olarak bir hava aracının kazası devamında bir şüpheli bulaşıcı hastalık riski olan yolcunun tahliyesiyle ilgili operasyonları tamamladık. Sabiha Gökçen Havalimanı otoritesi HH'a ait 2 pist ayrıca işletilen 2 ayrı istasyonda 148 RFF personeli ve 33 acil sağlık birimi çalışanıyla hizmetlerimiz devam etmektedir. Evet, tatbikat burada sona erdi. Ne oldu? Bir uçak düştü. İşte yanmaya başladı. Daha sonrasında ARFF ekipleri hemen gelerek olaya müdahale ettiler. Yangın söndürüldü ama yaralılar vardı. Yaralıları aciliyet seviyesine göre kategorilendirdiler ve de hemen ardından sağlık ekipleri müdahale ederek buradan en acil ayrılması gereken yaralıları tespit etti ve de helikopter vasıtasıyla buradan yaralılar hastaneye sevk edildi. Burada bu tatbikatların yapılması her 2 yılda bir zorunlu kılınıyor otoriteler tarafından ve de çok geniş kapsamlı bir tatbikat. Çünkü burada sadece Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisinin ekipleri değil, belediye ekipleri, Pendik Belediyesi hem yerel belediye hem Büyükşehir Belediyesi'nin zabıta ekiplerine kadar burada katıldılar arkadaşlar. Ve bu tatbikatlar tabii ki bizlerin güvenliği için. Nedir? Can ve mal güvenliği için. Çünkü bildiğiniz gibi uçak kazaları şakaya gelmiyor arkadaşlar. Ve de çok kötü sonuçlanabiliyor. Tarihte bunun onlarca örneği var maalesef. Ve de tüm bu çalışmalar, bu tarz olumsuzluklar yaşanırsa ne kadar erken müdahale edebiliyoruz? Gereken sürede müdahale edebiliyor muyuz? Eksiklerimiz neler? Bir bakalım, işte onları tespit edelim, üstüne gidelim. Yani tamamen bu çalışmaların amacı bu. Bu tatbikat şu anda burada yapılmasa belki de bizim anlamadığımız ama yetkililerin fark ettiği bazı eksiklikler mutlaka vardır. Oralara müdahale ederek gereken revizeleri yapacaklardır. Bu videodan benden şimdilik bu kadar. Sabiha Gökçen Apron'undan bir videoyu daha bitiriyoruz arkadaşlar. Bakın bir taraftan da uçaklar kalkmak üzere pist başına doğru gidiyorlar. Şöyle sizlere göstereyim, hadi bakalım. Havacılığı seven siz değerli izleyicilerimize büyük yolcu jeti de göstermiş olayım bu videoda. Sabiha Gökçen de eskisinden daha yoğun. Bakın Pegasus'un uçağı kalkıyor şu anda. Ve de diğer uçaklar da kalkmak üzere kalkış sırasında bekliyorlar. Evet, size şöyle bir araya sıkıştırdım hemen yol jetlerini. Şöyle ters ışıkta kaldım. Evet, Sabiha Gökçen Apron'undan bir videoyu daha bitirdik arkadaşlar. Şu anda size bir uçak inişiyle videoyu bitirmek istiyordum ama Sabiha Gökçen Havalimanı'nda artık 2 tane pist var. Bir tane pisti arkamdaki uçaklar kalkış için kullanıyor. Hemen şurada gördüğünüz şu Flynas kalkıyor şu anda. Right pistini de iniş için kullanıyorlar şu anda operasyon. Yani dolayısıyla ben iniş yapan uçaklara şu anda yakın değilim, size gösteremiyorum. Bir sonraki videoda arkadaşlar bu hatamızı telafi edeceğiz inşallah. Yeni videolarda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.